Merhabalar efendim. Güzel bir Tokyo akşamından selamlar. Hava oldukça güzel burada. Bakmayın böyle kat kat giyindim ama hem valizi birazcık ufaltayım diye hem de gideceğim yer buz gibi olduğu için şimdiden tedbirimi aldım. Hem alt hem üst içlik almıştım geçen videoda. İkisini de içime giydim. Çünkü gideceğimiz yerde ihtiyacımız olacak. Nereye doğru gidiyoruz? Öncelikle bu videodan ilk defa beni görüyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum yapıp beğenebilirsiniz. Bana böyle destek verebilirsiniz. Hello. How is it Japan? Yeah, I like Japan. Why? Because It's clean. people is good. It's clean. It's getting bad because new liberalism of some money mongers Money mongers. prosperous. Hı hı. Japanese socio-economic gap was very small. Really? But it was wide. It is widening. Oh, okay. Social rich and poor gap was very small, Hı hı. but now it's getting wider. Very bad. Okay. Where from? I'm from Turkey, Turku. Turk, Yeah, Turk. Istanbul, Yeah, Istanbul. Anatolia, Yeah, you know. Anatolia. Anatolia, yeah. Where? Istanbul or Anatolia? No, Anatolia in Izmir. Izmir. Yes, I've been once to Antalya, Antalya. Istanbul. Hı-hı. What is the name of the capital city? Ankara. Ankara. I have been there once. Wow. Nice to meet you. Nice meeting you. Thank you very much. Japanese usually don't want to speak English. Please understand. We are very much independent people. Okay. Nice to meet you. Nice meeting you. Habaru. Thank you very much. Please let Turkish people know Japan is not so stupid. Okay. Please. Thank you. Thank you. Thank you. How do you say in Turkish language thank you? How do you say thank you in Turkish? Teşekkürler. 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 Arigato gozaimasu. Şimdi Narita Havalimanı'na geldim. Terminal 2'de indim. Metro Terminal 2'de indiriyor. 3'e yürümem gerekiyor. Yaklaşık bir 700-800 metre. Line yapmışlar, yol yapmışlar. Mavi yoldan yürüyorum. Burada böyle çok koşturan insanlar göreceksiniz. 2'den 3'e gitmeye çalışan, 3'ten 1'e gitmeye çalışan. Büyük bir havalimanı. O sebeple böyle uçağınıza bayağı bir zaman kala gelmenizi tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz yani. Hani burada bir problem yaşayabilirsiniz. Şu an herkes bir taraflara koşuyor etrafında. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Normalde benim uçağım sabah 7.10'da. Hani bunu işin normal nedir? Böyle sabaha karşı 3-4 gibi gelmek gerekir. Şu an saat burada 11'i çeyrek geçiyor gece. Çünkü mecburen gelmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sabah tren yok. İlk tren 5.30-6 gibi. Benim oradan buraya yani mümkün değil yetişmem. Geceden geldik bakalım şimdi kendimiz. Burada bir yerlerde oturacağız güzel. Tabii bu gece kaldığım oteli de aslında bir noktada yakmış oldum. Yani parasını vermiştim ama belli bir saate kadar kaldım orada. Akşam da oradan çıkış yaptım. Tabii ki de havalimanında Japon iş arkadaşlar. Hemen arkamda Lawson Market'i görüyorsunuz. Buranın meşhur marketlerinden. Ve fiyatlar dışarıdaki marketlerde nasılsa havalimanı marketinde de aynı. Yani buraya gelirken bunun güvencesini bilmek çok güzel bir şey. Yani suyumu buradan alabilirim. Şimdi size az sonra göstereceğim. Yiyecek bir şeyler aldım kendime. Uygun fiyatlı öyle havalimanı politikası yok burada. Öyle bir güzel yanı var. Şöyle bir spagetti aldım kendime. Hazır domates soslu. Yanına da bir tane meyve suyu aldım. Markette hemen arkamda zaten. Merak ediyor olabilirsiniz. Ne kadar verdim ben bu ikisi için. Şöyle koca bir tabak domates soslu makarna. Bir de yanında meyve suyu için 850 yen verdim arkadaşlar. Şimdi bunun tadını çıkartayım ben. Ondan sonra uçuşu beklemeye başlayacağım tabii. Hani gece akşam vakti burada yapacak fazla bir şey yok. Güzel bir yerler bulurum kendime oturacak. Belki bir kahve alırım şuradan kendime yine. Uygun fiyatlı. Bunun altını vurguluyorum sürekli. Güzel. Öyle bakalım tadını çıkartayım yemeğimi. Yeni şehre Sapporon'a merhaba. Güzel bir yolculuktu. Hafif yorucu, hafif uykusuz geçen ama sonunda sağ salim ulaştığımız sorunsuz bir yolculuk oldu. Ben Tokyo'dan buraya gelmek için bileti, bu arada bereler takıldı. Hava burada buz gibi, acayip bir soğuk var. Tabii biraz bende uykusuzluk da olunca ekstra bir üşüme, soğuma oluyor bana.
1400 Türk lirasını aldım. Tokyo'dan buraya gelmek isterseniz 1400 Türk lirasına gelebilirsiniz. Kaldığım otel hemen arkamda, onu da göstereyim. Böyle bir kapalı çarşı gibi bir yerin içinde, aslında güzel. Sevdim böyle olmasını. En azından market vesaire dışarı çıkmadan, yani çok fazla soğuk yemeden ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle size bir otelin olduğu kısmı göstereyim hemen. Hotel artı hostel Sapporo. Şöyle. Zaten Agodo'ya vesaire yazarsanız kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz buraya. Bu şehir ve bölge hakkında birazcık sizlere bilgi vermek istiyorum. Hem de böyle birazcık etrafı gezelim. İnanın ben de sizinle beraber dışarı çıktım bir şeyler yemek için. Yürürken şurada güzel bir hamburgerci gördüm. Şöyle birazcık gezelim, ondan sonra da bir şeyler yiyelim. Epey bir acıktım. Sapporo, Japonya'nın Hokkaido adasının da bulunuyor ve buranın başkenti aslında ve en büyük şehri. Japonya ülkesinin en kuzeyinde yer alıyor. Yani şu anda biraz daha üstümüz bizim artık Rusya. Nüfus olarak yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahip. Japonya'nın en genç büyük şehirlerinden bir tanesiymiş burası. 19. yüzyılın ortalarında kuruluyor. Ve en önemli tabii ki de özellikleri planlı şehir düzeni. Izgara şeklinde bu şehir yapılmış. Zaten yeni bir şehir olduğu için tam böyle istedikleri gibi planlı bir şekilde yapmışlar. Şu anda etrafımızda kar yok. Aslında ben biraz da böyle kar yağar ümidiyle gelmiştim. Etrafı karlı görürüm ümidiyle. Bilerek bu tarihi tercih ettim. Fakat şu anda kar yok. Kışlar uzun, soğuk ve karlı geçiyor. Japonya'nın en çok kar alan büyük şehri burasıymış. Kış turizmi burada çok yaygın. Gerek Japonlar gerekse çevre ülkelerden insanlar buraya kayak yapmak için, dağda kış turizmi gerçekleştirmek için bu bölgeyi tercih ediyorlarmış. Her sene hatta Şubat ayında çok büyük bir festival düzenleniyormuş. Yani Şubat gibi yolunuz Japonya'ya düşerse bence burası tercih edilebilecek bir yerlerden bir tanesi. Onun dışında yemekleri tabii ki de denizle çevriliyiz ve şu anda aslında böyle Japonya'dan ayrıldık, farklı bir ada bölgesine geldik. Deniz mahsulü arkadaşlar, deniz mahsulleri meşhur. Yine etleri oldukça meşhur. Yeme içme anlamında da gerçekten sizi tatmin edecek güzel bir şehirmiş burası. Ben de merakla, heyecanla bekliyorum. Çok görmek istediğim bir yerde. Böyle gittiğim ülkelerde daha az bilinen, daha az turistik yerleri ziyaret etmeyi çok seviyorum. Şu anda böyle Japonya'dayım ama sanki bambaşka bir Japonya'da gibiyim. Dışarı çıktık. Hafif tabi burada iyice kış gelmiş, iyice sonbahar gelmiş artık burada. Şöyle karşıda çok güzel bir tramvay var. İnsanlar baya şu anda kışlıkları çekmiş vaziyette. Bakın sağ tarafımızda da ağaçlar artık iyiden iyiye yapraklarını dökmüş. Buralara kış erken gelmiş. Güzel ya, güzel. Güzel bir şehir. Bir de işin aslı böyle kalın kalın giyinip gezmeyi özlemişim. Geçen sefer ziyaret ettiğimde bu bölgeleri daha böyle sezonda, daha yazlık bir zamanda gelmiştim. Şimdi böyle kışlık olması hoşuma gitti. Baksanıza hemen her yerde atkılar, bereler, eldivenler. Aslında bana da belki şöyle bir şey alabiliriz. Lazım gibi. Yani umarım kar yağar. Karın yağmasını çok istiyorum. Hava durumu gösteriyor. Aslında böyle özellikle gece saatlerinde hava iyice artık eksilere düşüyor. Tabii havanın da vermiş olduğu soğuk etkiyle Japonlar yine akıllarını kullanarak böyle genelde şehrin altına yerler yapmışlar. O yerleri de gezeceğiz. 2 kilometrelik bir yeme içme alışveriş tüneli bulunuyormuş burada. Aynı zamanda gördüğümüz gibi üstümüz kapalı. Hani karda, kışta, yağmurda, çamurda da bir problem olmaması adına. Bu aslında Japonya'nın genelinde alışık olduğumuz bu tarz böyle bizdeki kapalı çarşıya benzer alışveriş merkezlerini koymuşlar. Hemen yapmışlar. Valla ilk intiba olarak halk da çok tatlı. Hani böyle birkaç kişiden gelirken buraya yardım istedim. Sağ olsunlar hemen yardımcı oldular. Güler yüzlüler. Her şey değişiyor. Aslında ben bunu hep Türkiye'den örnek veriyorum. Bizde nasıl ki Karadeniz'e gidiyorsunuz, bambaşka bir iklim, bambaşka bir yemek kültürü. Yine insanların konuştukları lehçelere kadar değişiyor. Karadeniz biliyorsunuz bir lehçesi vardır. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'ya gidiyoruz bambaşka, Ege'ye gidiyoruz bambaşka. Bu bizim gezdiğimiz ülkelerde de aslında şu anda böyle Japonya'dayım ama yeni bir ülkeye gelmiş gibiyim. O yüzden mutluyum buraya geldiğim için.
Ağzımdan baya konuşurken buhar çıkıyor. Öyle bir soğuk var burada şu anda. Ama yine bazı Japon hanımefendileri görüyorum. Kısacık mini etekleri giymişler. Bu soğuğa rağmen seviyorlar. Üstlerine başlarına bakmayı seviyorlar. Şu sol tarafta hamburgerci. Hadi girelim. Hem ısınalım hem güzel bir burger yiyelim. Bakın şurada bir turistik ekip gelmiş. Onlar da şu anda bu şehri geziyor. Benim gördüğüm hamburgerci burasıydı. Şöyle bakın. Shogun Burger diye geçiyor. Ufak güzel bir yermiş. İçeri girdim. Yalnızca ben varım şu anda zaten içeride. Sınırsız içecek. Wagyu etli double bir hamburger söyledim. Wagyu eki Japonya'nın en meşhur etlerinden bir tanesi. En lezzetli. Kobe'nin aslında farklı bir versiyonu. Güzel bir burger söyledim. Geldiğimden beri şöyle güzel bir burger yememiştim. Özlemiştim de. Sınırsız içecek, yanında patates kızartması, bir de ekstradan özel bir sosları varmış. Ondan söyledim. Toplamda da 3000 Japon yeni ödeyeceğim siparişim için. Çok da güzel bir mekanmış bakalım. Yaşamak için ülke arıyorum, şehir arıyorum diye çıktığım bu yolda Sapporo'dayız. Yemeğimizi yedik. Gerçekten güzel bir Wagyu burger yedik. Fiyat performans olarak belki birazcık yüksek gelebilir ama Wagyu eti özel bir et, bahsetmiştim. Ve gerçekten kocaman bir burgerdi. Neredeyse 2 öğünlük yemek yedik. Lezzetliydi de. Hak ettik arkadaşlar. O kadar uzun yoldan sonra hak ettik. Dışarı çıktım ve beni müthiş bir sürpriz karşıladı burada. Gerçekten şu anda çok mutluyum. Sizlere de göstereceğim hemen. Bakar mısınız? Çok güzel bir kar yağıyor burada. Şöyle birazcık karlı sokaklarda, karlı yollarda gezelim. Aman. Hatta yavaş şöyle bakın üst taraflarda karlar dahi tutmaya başlamış. Yollar yavaş beyaza bürünmüş. Karı çok seviyorum. Bir İzmirli olarak tabii ki de çok fazla kara alışık değilim. Küçükken babamın mesleği icabı biz çok fazla şehir gezdik aslında. Bazı şehirlerde tabii ki de kar geliyordu ama belli bir yerden sonra tamamen İzmir'de yaşamaya başladığım için kara hasret kaldık. Hava yumuşamış. Yumuşacık bir hava şu anda. Kar yağınca hava yumuşuyor. Çok güzel bir atmosfer var burada. Bakar mısınız? Yavaş herkesin üzerinde karlar tutmaya başlamış. Şuradan göstereyim. Bu Japonya'yı çok sevdim ben. Ya bu Japonya çok hoşuma gitti şu andaki bu atmosfer, bu etrafın bu kadar güzelliği. Şöyle birazcık gezelim arkadaş şehirde. Yalnız yerler birazcık kayıyor. Birazcık dikkatli olmakta fayda var. Yavaş yürümekte fayda var. Bu şehire geldiğimden beri bir tane tur attım. Şimdi ikinci turuma çıktım. Gözlemlediğim bir şey var. Bakar mısınız? Bembeyaz oldum. İnsanlar daha güler yüzlü, insanlar daha pozitif, hem bana karşı hem de kendi içlerinde. Bunu gelir gelmez hissedebiliyorsunuz. Daha fazla böyle sohbet ediyorlar birbirleriyle sokakta. Daha güler yüzlüler. Daha sıcakkanlı gözüküyorlar büyük merkezlere göre, Tokyo'ya göre, Osaka'ya göre. Aslında bu çok normal. Oralarda gerçekten biz tabii turistik olarak ziyaret ediyoruz ama insanların yoğun bir iş stresi var. Bir hayat mücadelesi var. Çok da büyük bir şehir, geçimin zor olduğu bir şehir. Burada mesela ev kiraları çok daha düşükmüş. Aslında yaşamak için ülke arıyorum serimde bu şehri ziyaret etmemdeki temel sebep de bu. Ben kışı da seviyorum. Kışlık yerlerde yaşamak da istiyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor benim şu atmosfer. Belli olmaz, bakarsınız aradığımızı burada bularız. Şimdiye kadar o kadar yorgunluğa, o kadar hani uzun bir yol yaptık. Aslında kısa bir yol ama geceden havalimanına gittiğimiz için çok uzun bir yol oldu. Vallahi çok pozitifim. Her şey çok güzel gidiyor şu ana kadar. Şimdi biraz daha böyle ana bir merkeze çıktık. Bakın herkes elinde kameralar, herkes şu anda fotoğraf çektiriyor. Hokkaido'da, Sapporo'da müthiş bir kar yağışı var.
Şey gibi oldum. Maç böyle çocuklar gibi şeyim şu anda ya. Çocuklar gibi mutluyum. Valla biraz daha böyle olsa çıkıp kar topu oynayacağım Japonlarla. O derece yani pozitifim şu anda. Yalnız hiçbir şey görmüyorum. Aman karşıdan karşıya geçeceğiz. Alışık değilim, kaymayalım. Arkadaşlar videoya devam edelim ya. Şu an atmosfer o kadar güzel ki. Sizlerle beraber bunu yaşamak istiyorum valla. Şuradan bir daha bakalım mı? Bakar mısınız? Bembeyaz oldu her yer. Baksanıza hanımefendi siyah giymiş, tamamen beyaz. Efsane, efsane. Benim Tokyo'dan aldığım sim kart şu anda burada çalışmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Sebebini bilmiyorum. Sim kart yok diyor. Acaba bu bölgede geçerli değil miydi? Şu andaki aslında en büyük sorunum, problemim bu. Onun dışında her şey çok iyi gidiyor. Hostelim çok güzel. Çok sevdim. Koca bir yatak. Böyle bir oda gibi bir hostel değil de hafta sonu 3 gün için $60 verdim. Lakin hafta içi günlük $10 kadar düşüyor. Yani aslında konaklama işini de bu bölgede çok ucuza getirebiliyoruz. $10 gerçekten çok uygun bir fiyat. Japonya şartları için çok uygun. Dünya standartları için de çok uygun. $10. Mikrofonum buzla kaplanmış. Yani Balkanlara bile gitsek çok daha fazla yüksek bir miktar vereceğiz $10'dan. Yahu bayıldım. Bakar mısınız şuraya? Şehir kesinlikle Tokyo kadar kalabalık değil. Zaten aslında 2 milyon bir nüfusu var bu şehrin. Tokyo çevresini de katınca 38 milyona, sadece merkeziyle 10 milyon. Arada çok büyük bir fark var. Bu da her şeye yansıyor. Ama ben hemen merak ettim aslında. İlk merak ettiğim nokta market fiyatları ve yeme içme fiyatları daha uygun mu diye. Tamam, konaklama daha uygun. Zaten bunu hemen görmüştüm. Biliyordum konaklamanın daha uygun olduğunu. Fakat yeme içme anlamında ve market fiyatları anlamında çok bir fark yok. Aynı. Benzerlik gösteriyor diğer büyük şehirlerle. Ben biraz daha ucuz olsa çok daha güzel olur diye beklerken olmadı. Ama belki hani tabii daha benim ilk saatlerim burada. İlk intiba olarak baktım. Biraz daha böyle araştırmak, gezmek gerekiyor. Burası aynı zamanda biralarıyla meşhur. Hatta Sapporo marka bira Japonya'ya geldiğinizde her yerde göreceksiniz. Her yerde karşınıza çıkacak. Burada onun müzesi bulunuyor. Beraber ilerleyen süreçte zaten onları da ziyaret edeceğiz. Yine Japon kızlar burada da böyle duruyor. Güzel bir mesela pub varmış hemen yan tarafımızda. Bir bar varmış. Tabii ki de biralarıyla meşhur. Her yerde pub görmemiz çok olası. Şu karşıda da King Star Sports Bar varmış. Şehrin en hareketli yaşayan bölgesi burası. Bakın sağ tarafta, sol tarafta böyle. Yine Japon kızlar duruyor. Bizleri barlara, içeriye davet etmek için. Şehir daha ufak olduğu için ulaşım her yere daha kolay. Tokyo gibi böyle örümcek ağı gibi bir metro hatları, bir metro ağları yok. Çok daha basit bir metro ağları var. 3-4 hattan oluşuyor. Ve aslında tüm her yer, yani gitmek istediğim tüm turistik yerler birbirlerine yakın. O da tabii ekstra bir avantaj. Yani Tokyo'da bir yerden bir yere gitmek gerçekten, özellikle konakladığınız yer uzaksa, burada güzel bir barmış. Bar anlamında tabii ki de biraz daha gelişmiş burası. Hem bira olsun. Buranın gece hayatı güzel gözüküyor. Kıstadan ise. Hem hava soğuk, insanlar tabii ki de ısınmak için barlara giriyor. Bira yeri meşhur, biralarıyla meşhur. Bu da ekstra bir tabii ki de bar popülasyonu yapıyor.
Gideriz deneyimleriz. Daha bu şehirdeyiz. Bu şehri şöyle gündüz de gezeriz sizlerle beraber tabii ki de. Gitmek istediğim farklı bölgeler, noktaları var. Aman çocuk kayıyordu. Adımlarımı küçük küçük atıyorum ne olur ne olmaz diye ben de. Normalde videoya sabah devam edecektim. Geri döndüm otele. Ondan sonra uyku tutmadı. Aslında camda yok yani dışarıda ne olup ne bittiğini bilmiyorum. Şöyle dedim hadi dışarı çıkayım. Bir gezerim, etrafa bakarım. Belki ufak tefek bir şeyler atıştırırım. Sonra bir kar başladı. Ya gündüz az önce izledikleriniz onun yanında hiçbir şey. Zaten görüntüleri ekledim videoya. İnanılmaz bir ambiyansa büründü burası. Instagram'da bol bol paylaşım yaptım. Oradan da bakabilirsiniz. Öne çıkanlara da ekledim. Ondan sonra tekrar geri otele döndüm. Şöyle birazcık ısındım. Sonra dedim kamerayı alayım. Kar yağışı tekrar gösteriyordu başlayacak diye. Etrafı gezelim sizlerle beraber istedim. Videoya gece devam ederiz. Gezdikten sonra da kapatırız zaten videoyu. Etraf inanılmaz gözüküyor. Gerçekten hatırı sayılır miktarda kar yağdı. Ve şöyle bir şey, kar yağmasına, havanın da çok soğuk olmasına rağmen herkes sokakta. Az önce daha da kalabalıktı. Şu an saat burada 4.30'a geliyor. Valla her zaman kısmet olmaz böyle karlı güzel bir Japonya yakalamak. Şu anda da kar yağışı yine tekrardan başladı. Birazdan hatta şiddetlenecekmiş. Hazır böyle güzel bir atmosferi bulmuşken de sizlere mutlaka yansıtmak, göstermek istedim. Kar sevenler olduğunu çok biliyorum. Allah kayıyordum bu arada. Bir de üstüne tabii ki de bu Japonya gibi bir yerde kar yağışıyla karşılaşınca inanılmaz görseller ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş sokakları gezelim şimdi. Tam böyle Türkiye'de de tabii havalar soğudu artık. Sıcacık çayınızı, kahvenizi alıp izleyebilirsiniz artık şu dakikadan itibaren. Şehir tipik bir Japonya şehri. Yalnız bakar mısınız bunlar karga mı? Kocaman kocaman kuşlar. Vallahi korkuttular beni. Şöyle yanlarından kaçalım. Japonlar da eğlenmeye devam ediyor tabii kar yağışının etkisiyle. Çok güzel bir atmosfere büründü. Hayallerimden bir tanesiydi. Çünkü buranın görsellerini açıp bakınca hep böyle karlı bir şekilde gösteriyor görseller. Yağar mı, yağmaz mı, nasıl olur derken böyle muhteşem bir ambiyansa büründü. Hava çok soğuk değil. Tabii ki de soğuk ama hani öyle müthiş dondurucu değil. Kar yağınca yumuşadı hava. Yine başladı kar bayağı. Buranın en hareketli bölgesi şu sağ tarafımız. Hani hem oraları gezeriz hem şöyle bir etrafa bakarız. Zaten birazdan aslında gün doğumu gelecek. Japonya'da gün erken doğuyor. Güneş de erken batıyor. Böyle 4.30 gibi 4 gibi hava kararmaya başlıyor burada. Renkli neon tabelalarla beraber yalnız çok çok güzel oldu. Şimdi şuradan bir karşıya geçelim. Tramvay hattına bakar mısınız? Bembeyaz. Güzel arkadaşlar. Her ülkenin farklı coğrafyasında farklı sürprizler bizi karşılıyor aslında. Videonun başında da bahsetmiştim. Şu an Japonya'dayım ama hiç görmediğim bir Japonya'dayım sanki. Hiç bilmediğim bir Japonya'dayım. Az önceye göre biraz daha az yağıyor şu anda. Yaklaşık 1,5-2 saat önce çılgın bir kar yağışı vardı. Bildiğimiz böyle lapa lapa. Ama bu da hiç fena değil. Hemen üstüm bakın yine bembeyaz olmaya başladı bile. İşte bu şehir böyle karla örtülüyor. Ondan sonra Mart'a kadar, Nisan'a kadar bu örtü buradan kalkmıyor. Bu insanlar da tabii ki de buna göre evlerini, çatılarını dizayn etmişler. Bu iklime uygun bir şekilde yine Japon işi halletmişler bunu.
Şöyle biraz geri kaçalım da büyük tırlar geliyor. Ne olur ne olmaz. Zincir takmamışlar şu anda. Ama belki ona özel bir lastikleri vesaire vardır. ...7/24 marketler açık. Lawson, 7-Eleven, Family Mart. Hani onlarla alakalı bir problem yok. Bazen çünkü mesela Fuji Kawaguchiko'ya gitmiştim. Fuji'deki marketler kapatıyordu. Bizim Müjdat abiyle beraber kaldığımız Tokyo'daki Otomachi'deki yerler de kapatıyordu. Belli bir saatten sonra saat 11-12 gibi. Fakat burada 7/24 açık. Saat şu anda burada 4. Sabaha karşı hatta 4.30'a geliyor, ona rağmen. Özellikle merkez bölgesi çok hareketli. Japon kızlar, ah kızlar. Kısacık kısacık etekleri giymişler. Bu soğukta bile gezmeye devam ediyorlar. Vallahi donuyorlar bir de. Şu tarafta çok fazla beni barlara çağırdılar. Hani gel bir şeyler iç, eğlen diye. Dedim yok, ben karı yakalamışım hiç. Girer miyim öyle kapalı yere? Bakın mesela sol tarafımızdaki kız arkadaşımız. Benim buradan 2'dir 3'üdür geçiyorum. Burada böyle saatlerdir bekliyor. Bu soğuğa rağmen. Yani bu saatten sonra bilmiyorum. Gelen olur mu, giden olur mu? Birazdan insanlar işe gitmeye başlayacak çünkü. Bekliyorlar arkadaşlar. İyiden iyiye hızını arttırdı kar. Özellikle tabii ki de şöyle ışıklı yerlerde çok belli ediyor kendini. Çok güzel ya. Film platosu gibi. İşte buradaki bu genç arkadaşlar duruyorlar, bekliyorlar. Böyle geldiğim zaman beni de çağırdılar. Ama hani rahatsızlık verici düzeyde değiller. Öyle bir problem yok. Kibarca sadece teklif ediyorlar. Sağ taraf. Sıra sıra dizilmişler. Yine beyaza büründük. Güzel oldu, güzel. Vallahi enerjim yerine geldi. Böyle bambaşka bir yerdeyim şu anda. Ben kadrajı döndüreyim de etrafı gezmeye devam edelim. Siz nasıl buldunuz Japonya'nın bu halini? Hani Japonya planınız var mıydı hiç kafanızda mesela buraya gelmek? Bu videoyu izledikten sonra böyle bir değişiklik oldu mu? Çok kolay geldim buraya. İzlediğiniz videonun başında. 1,5 saatte geliyor. 1400 liraya hem de Tokyo'dan aldım. Zaten iç hatlar olduğu için hani ekstra herhangi bir şeyle uğraşmanıza gerek kalmıyor geldiğiniz zaman. İşte pasaporttur vesairedir, farklı bir durum söz konusu değil. Normal, sanki İzmir'den İstanbul'a geliyor gibi. Bence gelinip 3 gün 4 gün en azından. Hani ben daha uzun kalmayı planlıyorum. Hatta bakarsanız yaşamayı bile planlayabilirim burada. Ama böyle kısa ziyaret yapıyorsanız siz, karı da seviyorsanız mutlaka uğrayın bu tarafa. Daracık daracık sokaklar yok. Daha geniş geniş caddeler. Hep böyle 4 yol ağzı yapmışlar bu şehirde. Şöyle sağ tarafa doğru gidelim artık. Yani biraz daha batı tarzı. Biraz daha böyle bir Avrupa ülkesinde geziyormuşuz gibi şu anda burada. Şöyle bembeyaz Japon karı. Tabi bisikletlerini koymuşlar. Birçok insan da kar yağmasına rağmen bisikletlerinden vazgeçmemiş. Hala bisikletleriyle bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlardı. Bu Hokkaido yalnızca buradan oluşmuyor. Yalnızca bu büyük şehirden oluşmuyor. Sağında solunda böyle çok güzel gidilecek yerler var. Ben güzel bir planlama da yapıyorum. Plana sadık kalırsam, eğer ki kalacağım da, çok güzel yerlere gideceğiz sağına soluna. O sebeple videoyu buraya kadar izlediyseniz şu halimi görüyorsunuz. Buz gibi donuyorum. Kardan adama döndüm. Bir abone olmayı, bir beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bazen televizyondan izliyorsunuz, biliyorum, ben de aynı sorunu yaşıyorum. Yorum yapmak, işte beğenmek daha problem oluyor. Özellikle yorum yapmak tabii ki de.
Şöyle bir telefondan girerseniz bir yorum atarsanız vallahi süper olur. Hype özelliği de var. Hype'ı da kullanırsanız ekstra mutlu edersiniz beni. Valla sağ elim şu anda dondu. Çok basit. Ücretsiz bir şekilde böyle destek verebilirsiniz. Baksanıza şu halime. Saat 4.30'da Japonya'nın en kuzeyinde Sapporo şehrinde böyle yürüyorum arkadaşlar. Sizlere buraları göstermek istiyorum. Yalnız benim bütün kıyafetlerimi, ayakkabım da birazcık ıslandı. Her şeyimi şimdi hostel tarafına gidip bir kurutmam gerekiyor. Taksiler yine burada böyle. Tabi biraz daha mesela Tokyo'da, Osaka'da taksiler biraz daha lükstü. Buradaysa birazcık o lükslük gitti gibi etrafta. Hani araba vesaire anlamında da daha böyle daha normal geliyor her şey gözüme. Tokyo'da falan gezerken gerçekten çok lüks işte BMW'ler, Porsche'lar, Mercedes'ler, herkes de neredeyse son model arabası olanlar özellikle. Zaten eski araba Japonya'da çok fazla yok. Genelde insanlar daha böyle son model araçları kullanıyor. Taksiler de orada biraz daha güzeldi. Mesela bakın burada biraz daha böyle. Hemen şimdi sol taraftan geçiyor. Daha eski gözüküyor. Buranın rameni meşhurmuş. Birazcık araştırma yaptım odada. Hatta bir ramen sokağı var. Oraya da gideriz ilerleyen videolarda tabii ki de. Soğuk iklimde gezmenin de tadı bir başka. Vallahi özlemişim. Hep sıcak 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 gidiyoruz. İnşallah bakalım bu seyahat bittikten sonra şöyle bir Rusya da yapalım ya. Rusya taraflarını da. Zaten geldik aslında, az ötemiz Rusya. Çünkü Rusya da galiba vizeyi bir aya çıkarttı. Eğer yanlış bilmiyorsam. Öyle hatırlıyorum. Şöyle bir aylık güzel, tam böyle bir de kış vakti gideceksin Rusya'ya. Hani bazı yerlerin hakkı mevsiminde güzel oluyor. Böyle 1,5-2 metre kar olacak ki tadı çıksın Rusya'nın. Bazı yerlerden çok insan geçmiş tabii ki de, birazcık böyle çamurlaşmış. Karda yürümek için biraz daha böyle kar olan yerlere basmak daha iyi oluyor. Daha az. Tabii ki de çamurlaşma oluyor. Hiç kaymıyorsunuz. Rahat rahat yürüyorsunuz. Bakın kız arkadaşımız kar kış demiyor. Bu soğukta. Saat sabaha karşı 4.30'da hala burada duruyor. Vallahi işleri zor onların da. Belli bir para veriyorsunuz. Genelde bu arada tabii ki de sohbet olduğu için size fazla teklif etmiyorlar. Çünkü İngilizce bilmiyorlar. Hani sizinle bir saati dolduramazlar sohbette. Daha çok Japonlara yönelik bu. Beraber çıkıyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz ve sohbet ediyorsunuz. Olay bu. Buraya geldiğiniz zaman zaten size çok fazla teklif etmeyecekler. Hani belki İngilizce bilen varsa teklif edebilir. İngilizce bilmeyenler teklif etmeyecek. Yukarı çıkıp sohbet ediyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Yani Tokyo'da vesaire yine sabaha karşı tabii ki de görüyordum ama burada bu karda kışta işleri zor. Hani ben bazen böyle zevkine mi yapıyorlar bu işi, yani ekstra bir para kazanmak için mi? Aslında hani durumları iyi mi diye düşünüyordum. Fakat bu soğukta, bu karda kışta sabaha karşı burada bekliyorsa bu tamamen mesleği olmuş. Onlara da kolaylıklar dileyelim, işleri zor. Güzel kar yaptı maşallah. Darısı Türkiye'nin başına. Instagram'da bayağı paylaşım yaptım. Birçok insan sağ olsun dönüş sağladı. Yeraltı kaynak suları aslında yağmurdan ziyade karla besleniyor. Özellikle bu kaliteli kar dediğimiz olayı var. Kar böyle daha yavaş yavaş, daha aslında etkili yeraltı kaynak sularına. O yüzden karın yağması çok önemli. Şuradan şöyle sol tarafa doğru gidelim. Sokaklar iyiden iyiye tenhalaştı ama insanlar tabii ki de yavaş yavaş işlerine güçlerine doğru gidecekler. Güvenle gezebiliyoruz. Japonya'da 7/24 hiç fark etmez. Bu ülkenin en çok sevdiğim şeylerinden bir tanesi bu. Zaten buradaki kız arkadaşlar da dikkat etmişsinizdir. Onlar da 7/24 güvenle geziyor. Keza gelen turistler de 7/24 güvenle gezebiliyoruz burada. Mikrofonum dahi artık karlı, kara döndü.
Ben de aynı şekilde karlıyım. Ve enfes bir manzara yine. Şöyle karlı yollardan devam ediyoruz. Şehri dört bir yanını geziyoruz. Sözlükte okudum, bir arkadaş burada güzelce yazmış. Kendisi buradan bir iş teklifi almış fakat mevsimsel olarak kabul etmemiş, dönmüş. Onun yazdıklarına göre de gerçek Japonya hissini alabileceğimiz en iyi yer burasıymış. Hiç etrafta çöp olmadığından ve çöp kutusu olmadığından bahsetmiş. Hani Tokyo, Osaka gibi yerlerde tabii biraz daha böyle batılı ve Amerikalı turistlerin gelmesiyle beraber etraf biraz daha böyle pis olabiliyor. Buraya turist gelen sayısı gerçekten çok az. İnsanlar tabii ki de Japonya'ya geldiğinde ilk tercihlerinden biri burası olmuyor. O sebeple burada aslında Japonya deneyimini tam anlamıyla yaşayabiliyormuşuz. Ya ben çok tabii kısa zamandır daha buradayım. Daha bir gün oldu. Ben bugün geldim hatta. Ben de onu hissettim ama gelir gelmez hissettim. Güzel bir tur oldu. Sizlere Sapporo'nun, Hokkaido adasının başkentinden böyle bir video çekmek istedim. Etrafı hazır. Karlı da bulmuşken artık soğuktan konuşamıyorum. Bu deneyimi sizlere paylaşmak, yansıtmak, göstermek istedim. Yavaş yavaş ben artık otelime doğru gideyim. İyiden iyiye hava beni üşüttü tabii ki de. Bayağıdır geziyorum. Karlı Japonya'yı nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Özellikle siz de benim gibi böyle diğer yerlere göre bir farklılık hissettiniz mi? Bazen gerçekten YouTube videomu izleyiciler benden çok daha dikkatli, çok daha güzel çıkarımlar yapabiliyor. O yüzden yorumlarınız değerli. Hani benim gözden kaçırdığım ya da böyle videoyu tabii ki de ben sokağa dönük çektiğim için etrafta böyle gördüğünüz bir şey oldu mu onları yazarsanız mutlu olurum. Çünkü bu video yayınlandığı zaman ben hala bu bölgede olacağımı tahmin ediyorum. Vallahi güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş sonuna gelelim bu videonun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saati 4.30-5 yaptık. Ben de gideyim şöyle bir ısınayım. Güzelce bir uyku çekeyim artık yavaş yavaş. Karlı ve soğuk bir Japonya akşamından hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Bir market bulayım. Hemen şu sol tarafta var. Şöyle sıcak sıcak bir şeyler alayım. Ufak tefek de abur cubur bir şey alayım. Ben de odama geçeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Yaşamak için ülke arıyoruz. Yaşamak için şehir arıyoruz. Bu şehri sevdik. Bu şehir çok artı ve önde başladı. Bakalım sonumuz ne olacak? Hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.